Şu an bedeninde yaklaşık 37 trilyon hücre var ve bu hücrelerin her biri seni var eden tüm talimatları içeren eksiksiz bir bilgi arşivi taşıyor. Bu arşiv gözle görülemeyecek kadar küçük bir yapıda, hücrenin tam merkezinde, çekirdeğin içinde saklanıyor. Adı DNA ve içindeki kod seni biricik kılan her şeyi belirliyor. DNA'yı ilk kez merdiven gibi bükülen bir yapıda görüntülediğimizde bilim dünyası şaşkına döndü. Bu yapı çift sarmal olarak adlandırılıyor ve mükemmel bir geometrik düzen sergiliyor. Bu sarmalın basamakları 4 farklı kimyasal harften oluşuyor. Adenin, timin, guanin ve sitozin. Bu 4 harf tüm canlı yaşamın alfabesini oluşturuyor. Sadece 4 harf. Ama bu 4 harfin dizilişi bir insanı oluşturmak için gereken tüm bilgiyi kodluyor. 4 harfle yazılan en büyük roman bu olmalı. Peki bu 4 harften kaç tane var? İnsan DNA'sında yaklaşık 3 milyar harf çifti bulunuyor. Bu sayıyı anlamlandırmak bile neredeyse imkansız. Eğer DNA'ndaki tüm harfleri bir kitaba yazsaydın, yaklaşık 1500 sayfalık kitaptan oluşan bir kütüphane elde ederdin. Ve bu kütüphanenin tamamı tek bir hücrenin içinde. Bu bilgi yoğunluğunu bugünün teknolojisiyle karşılaştıralım. İnsan yapımı en iyi veri depolama sistemleri bile DNA'nın bilgi yoğunluğuna yaklaşamıyor. 1 gram DNA teorik olarak milyonlarca gigabayt veri depolayabilir. Dünyadaki tüm dijital verileri bir kaşık DNA'ya sığdırabilirsin. Şimdi asıl soruya gelelim. Bu bilgi nereden geliyor? Bilgi kavramı üzerine düşünelim. Bilgi her zaman bir kaynaktan gelir. Bir kitap açtığında kelimelerin tesadüfen mürekkep dökülerek oluştuğunu biliyorsun. Anlamlı bilgi her zaman bir zihinden çıkar. DNA'daki bilgi de anlamlı. Rastgele harf dizisi değil, her harfin tam doğru yerde olduğu anlam taşıyan bir kod. Peki bu kodu kim yazdı? Francis Collins, insan genomunu ilk kez çözen ekibin lideriydi. Ve bu keşfin ardından şunu söyledi: Tanrı'nın dilini gördüm. Collins hem dünyaca ünlü bir bilim insanı hem de derin bir inançlıydı. Ona göre DNA'daki düzen, bir yaratıcının varlığını işaret eden en güçlü kanıtlardan biriydi. Şimdi DNA'nın nasıl çalıştığını anlayalım. DNA bir talimatname. Bu talimatnamede proteinlerin nasıl yapılacağı yazıyor. Proteinler ise hayatın inşaat malzemesi. Vücudundaki her şey, kaslardan enzime, hormonlardan bağışıklık sistemine kadar proteinlerden yapılmış. Ve bu proteinlerin her biri DNA'daki talimatlara göre üretiliyor. Bu süreç transkripsiyon ve translasyon olarak adlandırılıyor. Önce DNA'nın bir bölümü kopyalanıyor, sonra bu kopya protein fabrikasına taşınıyor. Protein fabrikası, ribozom adı verilen olağanüstü karmaşık bir moleküler makinedir. Bu makine, saniyede birkaç amino asit birleştirerek protein üretiyor. Bir hücrede ortalama 10 milyon ribozom var. Hepsi eş zamanlı çalışıyor. Bu, 37 trilyon hücrenin her birinde sürekli işleyen devasa bir üretim ağı demek. Şimdi düşün. Bu sistemin çalışması için DNA'nın, RNA'nın, ribozomun ve amino asitlerin hepsinin aynı anda hazır olması gerekiyor. Biri olmadan diğerleri işe yaramıyor. Bu, gözde gördüğümüz indirgenemez karmaşıklığın aynısı. Evrenin her köşesinde aynı ilke karşımıza çıkıyor. Tasarım gerektiren sistemler. Peki DNA nasıl kopyalanıyor? Her hücre bölündüğünde DNA'nın tam kopyası yeni hücreye aktarılmalı. Bu kopyalama süreci inanılmaz bir hassasiyetle gerçekleşiyor. DNA polimeraz adı verilen enzim bu kopyalamayı gerçekleştiriyor. Her seferinde milyarlarca harfi kopyalıyor ve hata oranı neredeyse 0. Milyarlarca harften oluşan bir metni kopyalarken neredeyse hiç hata yapmamak.
Dünyanın en iyi yazı denetim sistemleri bile buna yaklaşamaz. Ama bazen hatalar oluyor. Bu hatalara mutasyon deniyor. Bazı mutasyonlar zararsız, bazıları hastalığa yol açıyor ve nadir durumlarda mutasyon faydalı bir değişikliğe neden olabiliyor. Evrim teorisi, bu nadir faydalı mutasyonların birikmesiyle türlerin değiştiğini öne sürüyor. Bu mekanizma gerçekten var ama milyarlarca harflik bir kodu yazabilir mi? Matematikçi William Dembski bu soruyu hesapladı. Tesadüfen anlamlı bir protein kodunun oluşma ihtimali, evrenin var olduğu süreden çok daha uzun bir süre gerektiriyor. Sadece tek bir protein için bile bu böyle. İnsan vücudunda yaklaşık 100.000 farklı protein türü var. Bu sayıları göz önüne alınca tesadüf açıklaması neredeyse imkansız hale geliyor. Stephen Meyer bu argümanı Hücredeki İmza adlı kitabında ayrıntılı biçimde ele aldı. Meyer'e göre DNA'daki bilgi akılcı bir kaynağın varlığına işaret eden en güçlü kanıtlardan. Bilgi teorisi bu tartışmada kritik bir rol oynuyor. Belirli bilgi teorisine göre belirli bir eşiği aşan karmaşıklık ve özgünlük ancak akıllı bir tasarımcıyla açıklanabilir. Ama DNA'yı sadece bir bilgi deposu olarak görmek yetmez. DNA aynı zamanda kendini kopyalayan, hata düzelten ve çevreye göre gen ifadesini ayarlayan dinamik bir sistem. Epigenetik bu dinamizmin bir boyutu. Genler açılıp kapanabiliyor. Çevre, beslenme ve stres hangi genlerin aktif olduğunu etkiliyor. DNA sabit bir yazılım değil, iletişimli bir sistem. Şimdi konunun en şaşırtıcı boyutuna gelelim. DNA sadece protein talimatı içermiyor. İçindeki bilginin büyük kısmının ne işe yaradığı hala tam olarak bilinmiyor. Bir zamanlar bilim insanları bu bilinmeyen kısımlara gereksiz DNA diyordu. Ama sonraki araştırmalar bu kısımların gen güzellemesinde kritik roller üstlendiğini ortaya koydu. Yani DNA, içinde hala keşfedilmemiş katmanlar barındıran sonsuz derinlikte bir bilgi sistemi. Ne kadar çok incelersek o kadar karmaşık olduğunu görüyoruz. Bu durum tasarım argümanını güçlendiriyor. Mühendisler iyi tasarlanmış sistemleri tanır. Gereksiz hiçbir parçanın olmadığı, her birimin bir görevi üstlendiği sistemler tasarım ürünüdür. Şimdi DNA ile Kur'an arasında şaşırtıcı bir bağlantıya gelelim. Kur'an'da Allah, yaratan, var eden ve şekil veren olarak tanımlanıyor. DNA bu tanımın biyolojik karşılığı gibi. Kur'an'da İnsan suresi şöyle der: "Biz insanı karışık bir damla sudan yarattık." Modern biyoloji, bu ayetin üzerinde durduğu yaratılış sürecini moleküler düzeyde doğruluyor. Döllenmeden itibaren tek bir hücre sürekli bölünüyor ve her bölünmede DNA tam olarak kopyalanıyor. Trilyonlarca hücre, hepsinde aynı orijinal kod. Bu süreç içinde hücreler farklılaşıyor. Aynı DNA'ya sahip olmalarına rağmen bazıları beyin hücresi, bazıları kas hücresi, bazıları kemik hücresi oluyor. Bu fark epigenetik kontrolden kaynaklanıyor. Bir orkestrayı düşün. Aynı notalar farklı enstrümanlar tarafından farklı biçimlerde çalınıyor. DNA orkestra notası, epigenetik kontrol ise şef. Şimdi DNA'nın fiziksel yapısına dönelim. Tek bir hücredeki DNA'yı açıp düz bir çizgi halinde uzatsaydık, yaklaşık 2 metre uzunlukta olurdu. 2 metre uzunluğundaki bir ip, mikrometre ölçeğindeki bir hücrenin içine nasıl sığıyor? Çünkü DNA inanılmaz bir şekilde katlanmış ve paketlenmiş durumda. Bu paketleme histon proteinleri aracılığıyla gerçekleşiyor. DNA bu proteinlerin etrafına sarılıyor, daha sonra daha üst düzeyde katlanıyor ve nihayetinde kromatine dönüşüyor. Bu paketleme sadece sığdırma sorunu değil, aynı zamanda düzenleme sistemi. Sıkı paketlenmiş bölgeler okunmuyor, gevşek bölgeler okunuyor. Paket kendisi bilgi taşıyor. Yani DNA 3 boyutlu bir bilgi sistemi. Sadece harflerin sırası değil, DNA'nın uzaydaki şekli de bilgi taşıyor. Bu boyutun keşfi biyolojide devrim yarattı. Genlerin uzaydaki konumları birbirleriyle etkileşimlerini belirliyor. Uzakta olan iki gen komşuymuş gibi buluşup birbirini etkileyebiliyor. Bu evrensel bilgi ağından farksız.
DNA araştırması ne kadar ilerlerse ilerlesin, yeni sürprizlerle karşılaşıyoruz. Her keşif yeni sorular doğuruyor ve bu soruların büyük kısmı hala cevaplanamamış durumda. Şimdi evrim teorisine geri dönelim. Darwin genetiği bilmiyordu. DNA'nın varlığından habersizdi. Ama bugün evrim tartışması büyük ölçüde DNA üzerinden yürütülüyor. DNA karşılaştırmaları türler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyuyor. İnsanla şempanze arasındaki genetik benzerlik gerçekten yüksek. Bu benzerlik ne anlama geliyor? Benzer malzeme kullanılması aynı mühendisten çıktığına işaret edebilir. Aynı mimar farklı binalar için benzer malzemeler kullanır. Benzerlik ortak atadan değil, ortak tasarımcıdan kaynaklanıyor olabilir. Bu tartışma bilim ve inanç arasındaki en önemli diyaloğun tam merkezinde yer alıyor. Ve her iki taraf da DNA'nın inanılmaz karmaşıklığı konusunda hemfikir. Şimdi DNA'nın tarihine bakalım. Watson ve Crick 1953 yılında DNA'nın çift sarmal yapısını keşfettiler. Bu keşif biyoloji tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri sayılıyor. Ama bu keşfin ardında bir kadın vardı, Rosalind Franklin. Onun X ışını kristalografisi görüntüleri DNA yapısını çözümlemesinde belirleyici rol oynadı. Franklin'in katkısı uzun süre göz ardı edildi. Bilim tarihinin bu sayfası hem hayran verici hem de düşündürücü. Büyük keşifler, büyük emeklerin ürünü. 1990 yılında başlayan İnsan Genomu projesi 13 yılda tamamlandı. Binlerce bilim insanı, onlarca ülkeden katılımla insan genomunu haritaladı. Bu proje, insanlığın kendi şifresini okumasıydı. Ve okudukça ne gördük? Beklenenden çok daha karmaşık, çok daha organize ve çok daha gizemli bir sistem. Şimdi DNA'dan bir adım geri çekilelim. Büyük resme bakalım. Canlı hayat ne zaman başladı? Dünyada hayatın en eski fosil kanıtları yaklaşık 3,5 milyar yıl öncesine ait. Bu ilk canlılar bile DNA'ya sahipti. Yani hayat var olduğu andan itibaren bilgi sistemi de vardı. Önce bilgi mi geldi, önce canlı mı? Bu tavuk yumurta paradoksunun moleküler versiyonu. DNA bilgi depolamak için proteinlere ihtiyaç duyuyor. Ama proteinleri üretmek için DNA'ya ihtiyaç var. Hangisi önce geldi? Bu döngüyü başlatacak bir dış kaynak gerekiyor. RNA dünyası teorisi bu soruna bir çözüm öneriyor. Ama bu teorinin kendisi de açıklanması gereken yeni sorular doğuruyor. Her cevap yeni bir soruyla geliyor. Bu açıdan bakıldığında hayatın kökeni sorusu bilimin en büyük açık soruları arasında. Dürüst bilim insanları bu noktada alçak gönüllülükle bilmiyoruz demek zorundadır. Ve bu bilmiyorum noktasında inanç devreye giriyor. Bilim sınırlarını kabul ettiğinde o sınırın ötesi için başka sorular sormaya başlıyoruz. Kur'an'da Haşr suresinde Allah, El-Halik yani yaratan, El-Bari yani var eden ve El-Musavvir yani şekil veren olarak anılıyor. DNA'nın varlığı bu sıfatları somutlaştırıyor. Yaratan bir kod yazmıştır, var eden bu kodu hayata geçirmiştir, şekil verense bu kodun 3 boyutlu yapılara dönüşmesini sağlamıştır. Biyoloji ile inanç burada buluşuyor. Şimdi pratik bir boyuta geçelim. DNA bilgisi tıpta nasıl kullanılıyor? Genetik testler kalıtsal hastalıkların önceden tespitini mümkün kılıyor. Gen terapisi ise hatalı genleri düzelterek bazı hastalıkları tedavi etmeyi amaçlıyor. CRISPR adı verilen araç bu alanda devrim yarattı. Artık DNA'yı düzenleyebiliyoruz. Ama bu güç büyük sorumluluklar da getiriyor. DNA'yı düzenleyebilmek insanın kendi biyolojik koduna müdahale edebileceği anlamına geliyor. Bu etik sınırları nerede? İnançlı bir bakış açısından şunu sorabiliriz. Kodun sahibi Allah'sa bu koda müdahale etmek ne anlama geliyor? Bu soru hem bilimsel hem teolojik derinlikte bir tartışmayı gerektiriyor. DNA'nın keşfi insanlığın kendini anlamasında devrim yarattı. Artık hastalıkların genetik köklerini anlıyoruz, atalarımızı takip edebiliyoruz, kimliğimizin biyolojik haritasını çizebiliyoruz. Adli tıp DNA sayesinde suçluları teşhis ediyor, masum insanları aklamak için kullanılıyor. Bir saç teli, bir damla kan, bir deri hücresi, kimliğin tamamı orada yazılı. Göç ve soy araştırmacıları DNA analizini kullanarak binlerce yıl öncesindeki insan göçlerini takip edebiliyor. DNA, tarih kitaplarının ulaşamadığı yerlere uzanıyor. Bu boyutuyla DNA sadece biyolojik bir molekül değil, insanlığın hafızası, geçmişin, şimdinin ve geleceğin en büyük arşivi.
Şimdi geri adım atalım ve bugün öğrendiklerimizi özetleyelim. Milyarlarca harften oluşan bir kod. Her hücrede aynı, tamamen anlamlı ve işlevsel. Bu kod kendini kopyalıyor, hataları düzeltiyor, çevreye göre kendini ayarlıyor. 3 boyutlu şekli de bilgi taşıyor ve içinde hala keşfedilmemiş katmanlar var. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bu kodu yazacak bir zihnin varlığını reddetmek giderek zorlaşıyor. Bilgi her zaman bir bilgi sahibinden gelir. Ateist biyolog Richard Dawkins bile DNA'nın bilgi içeriğinin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Onu yaratan ne olursa olsun bu sistem insanlığın gördüğü en büyük mühendislik harikası. Ve biz beyin mühendisi olarak bu mühendislik harikasının arkasında bir mühendis olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu düzeyde bir tasarım ancak sonsuz bir bilgi ve iradenin ürünü olabilir. Kur'an'da Mülk suresi şöyle der: "Yaratan bilmez mi? O her şeyin inceliğini bilen, her şeyden haberdardır." DNA'ya baktığımızda bu ayetin ağırlığını hissediyoruz. Her sabah uyandığında bedenindeki her hücre çalışıyor. Her hücrede o kod var ve o kod seni var ediyor. Bu gerçeği fark etmek için biyolog olmana gerek yok. DNA seni yapan talimatları taşıyor. Gözlerinin rengi, boyun, sesinin tonu, yüzündeki hatlar. Hepsi milyarlarca yıl öncesinden gelen ve sana miras bırakılan bir yazılım. Ve bu yazılımın her satırı anlamlı. Her harf doğru yerde, her gen doğru işlevde. Bu düzeyde bir anlam ve işlev özenli bir zihnin ürünüdür. Bilim bu kodu okumayı sürdürecek. Her yeni keşif daha derin bir hayranlık yaratacak. Ve bu hayranlık bir gün tek bir soruya yönelecek. Kim yazdı? Bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Çünkü beyin mühendisi olarak bilimi merakın kapısına kadar götürmek ve oradan geriye bakmak görevimiz. Bu videoyu beğendiysen bir sonrakini kaçırma. Evrenin var olabilmesi için sabitleri tam olarak doğru ayarlanmış olmalıydı. Bu tesadüf olamaz. Sıradaki video tam bu soruyu soruyor. Abone ol, zili aç ve bir dahaki videoda görüşürüz. Merakın formülü burada çözülüyor.